Bu videomuzda çoğumuzun aklına Survivor programı ve turkuaz plajlarıyla kazınan Dominik'e gidiyoruz. Doğal güzellikleri, insanları ve dansıyla meşhur olan bu sıcak Karayip ülkesini keşfetmeye başlamadan önce kanalımıza destek vermek için abone olmayı unutmayın. Dominik Cumhuriyeti Karayipler'de yer alan bir Latin Amerika ülkesi. Bulunduğu Hispanyola adasını Haiti ile paylaşan Dominik'in doğusunda Porto Rico, batısında Küba ve Jamaika bulunuyor. Dominik 48.000 kilometrekare yüz ölçümüyle Küba'dan sonra Karayiplerin en büyük ikinci ülkesi. Yaklaşık 11 milyon kişilik nüfusuyla da Küba ve Haiti'nin ardından 3. büyük ülke konumunda. Dünya nüfusu sıralamasında ise 85. sırada. 31 şehirden oluşan Dominik'in başkenti Santo Domingo. 2.250.000 kişiyle ülkenin en büyük yerleşim birimi olan Santo Domingo, Karayiplerin en önemli ticaret limanlarından biri. Dominik, Türkiye'nin 7 saat gerisinden gelmekte. İstanbul'dan başkent Santo Domingo 13,5 saat. Dominik'i ziyaret etmek isterseniz Türkiye vatandaşları vizeye tabi. Vizeyi havalimanında yaklaşık $10 bir ücret ödeyerek kolayca alabilirsiniz. Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinde Bahamalar ve Küba'dan sonra ilk gittiği 3. yer, Dominik'in yer aldığı İspanyol adası. Kolomb bu adaya Küçük İspanya anlamına gelen Hispanyola adını verir. Adaya yerleşen İspanyollar buraya koloniler kurar ve Santo Domingo şehrini kurarak da başkent yapar. Böylece Dominik, Avrupalıların Amerika kıtasındaki ilk sömürge merkezlerinden biri haline gelir. Kolomb 5 Aralık 1492'de bu topraklara ayak bastığında, adada 7. yüzyıldan beri Meksika ve Orta Amerika kökenli yerli Taino halkı yaşıyordu. İspanyol sömürgecilerin adaya yerleşmesinden itibaren yerliler ve sömürgeciler arasında yaşanan çatışmalar ve Avrupalıların adaya getirdiği çiçek ve kızamık gibi salgın hastalıklar nedeniyle yerli nüfus 16. yüzyıl başlarında neredeyse tamamen yok oldu. 300 yıl İspanyol sömürgesine kalan Dominik halkı 1821'de bağımsızlığını ilan etti. Sonrasında ise 22 yıl gibi bir süre Haiti'nin ve tekrar İspanya'nın işgali altında kaldı. 1960'lı yılların başında yaşanan iç savaşta 8 yıl süren Amerika işgali dışında da ülke bağımsızlığını büyük ölçüde korudu. Dominik bugün başkanlık sistemiyle yönetilen bir cumhuriyet. 10 milyonluk nüfusun %73'ünü Afro-Mestizo, yani İspanyolların, yerli halk Tainoların ve Afrikalıların karışımından gelen melezler oluşturur. Dominikliler melez teriminden hoşlanmaz. Siyahilerin, beyazların ve Kızılderililerin genlerini taşıyan bu halk Dominikli olduklarını ifade eder. Nüfusun %16'sını ise beyazlar, %11'inde siyahlar oluşturur. Ülkede yaklaşık 200 kadar Türk yaşarken yarım milyon kadar da Haitili yaşamakta. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Haiti'de yaşanan siyasal sorunlar ve doğal afetlerin oluşturduğu yıkımlarla Dominik, Haiti'den her geçen gün daha fazla göç alıyor. Dominik, yasa dışı Haitili göçmenleri engellemek için sınıra duvar inşa edecek. Onlarca yıldır burada yaşayan Haitili Dominiklilerin yasal durumu ve yaşam şartları da oldukça kötü. Bunun yanında yurt dışında yaşayan Dominikli sayısı da oldukça fazla. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.200.000 Dominikli yaşıyor. Yaklaşık 200.000 Dominikli de İspanya'da yaşamakta. Dominik'in resmi dili İspanyolca. Konuşulan diğer diller ise Haiti Kreyolu ve turistik bölgeler çoğunlukta olmak üzere İngilizce. Çoğunluğu Katolik olmak üzere nüfusun yaklaşık %95'inin dini inancı ise Hristiyanlık. Latin Amerika ve Karayiplerin en hızlı büyüyen ekonomisine sahip Dominik, Latin Amerika'nın 7. büyük ekonomisiyken, Karayipler ve Orta Amerika'nın ise en büyük ekonomisine sahip. $7.445 kişi başı milli gelirle ise Türkiye'nin 3 basamak gerisinden gelerek 76. sırada yer almakta. Ekonomisinin gelişmesine en büyük etkenler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yatırımlar ve artan turizm. Ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların %25'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yüksek tutarlara mal olan işçiler Dominik'te yarısından daha az bir maliyete denk geliyor. Örneğin ülkede Amerika'ya hizmet veren birçok çağrı merkezi var. Turizm de ekonomide hayati bir rol oynuyor. Yıllık ortalama 7,5 milyon turist alan ülke, Arjantin, Brezilya ve Şili'den sonra Latin Amerika'nın 4. en popüler destinasyonu. Ülkedeki her turist bir Dominikliden 3 kat daha fazla su tüketiyor. Ve turizm sektörü ticari enerji talebinin %43'ünden ve toplam ülke atıklarının %40'ından sorumlu. İmalat ve tarım ise ekonomideki diğer sektörler. Ayrıca Dominik, altın ve nikel gibi doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin. Dominik'in para birimi Dominik pesosu. 1 peso 3 lira 75 kuruşa eşitken 1 dolar ise 55 pesoya eşit. Ülkede asgari ücret $252.
Market fiyatlarına örnek verirsek 1 kilo tavuk $2,5, 1 kilo et $4 ve 1 kilo balıksa $1. Ekonomik büyümesine rağmen Dominik'in %21'i yoksulluk içinde yaşamaya devam ediyor. %43'ü de zor şartlar altında yaşamını sürdürmekte. Kent ve kırsal alanlarda da büyük gelişim farkları var. Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de uyuşturucu. Uyuşturucu tüketimi ve üretimi de oldukça fazla. Hatta taksi şoförleri bile yolculara uyuşturucu teklif ederek uygun şekilde bulabileceğini söylüyor. Bunlara bağlı olarak ülkede suç oranları çok yüksek. %71'lik suç oranına sahip Dominik'te en yaygın suç hırsızlık. Ülkede cinayetlerin %65'i soygunlar sırasında gerçekleşiyor. Yolda yürürken gaspa uğrama ve direnirse öldürülme ihtimali çok yüksek olan insanlar korku içinde yaşıyor. Bu nedenle dışarıda telefonlarını çıkaranları göremezsiniz ve apartmanların 10. katında bile demir parmaklıklar yer alabilir. Bir diğer yüksek olan şey ise yolsuzluk ve rüşvet. Ülke yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 128. sırada. Polisler ehliyet ve ruhsat yerine direkt para istiyor. Tüm bunlara rağmen Dominikliler dünyanın en mutlu insanları olabilir. Otobüslerde şarkılara eşlik eden, bakkallardan yükselen bachata müziği eşliğinde sokaklarda dans eden insanlara sıklıkla şahit olabilirsiniz. Dans, Dominiklerin ayrılmaz bir parçası ve aynı zamanda sosyalleşme araçları. Dominik'e özgü bir müzik ve dans türü olan bachata, Dominiklerin adeta genlerine işlenmiş. Bachata müziğini duyan minicik çocuklar bile oynamaya başlıyor. Oldukça arkadaş canlısı olan bu insanlar aynı zamanda çok pozitif ve yardımseverler. Herkes birbirini mutlaka selamlar. Hatta tanımadıkları birine aşkım veya canım demek normaldir. Karayip havasında 4 mevsim yazı yaşayan Dominikler içmeyi ve eğlenmeyi de çok sever. Sokaklar gürültülü ve oldukça doludur. Otobüste bestesini seslendirip albümünü satmaya çalışanlara denk gelebilirsiniz. Bunun yanında ülkede turistik ve merkezi yerlerin ve lokal yaşam alanlarının sahip olduğu koşullar oldukça farklı. Müstakil evlerin yaygın olduğu lokal yerlerde sıcak su bulunmuyor. Su ise depolardan elektrikle çekiliyor. Bu depolar dışarıda durduğu için sular ılık olduğundan ve havalar da iyi olduğu için sıcak suya genelde ihtiyaç duyulmuyor. Sokaklarda ise çöp kovaları yok. Biriken çöpler haftada bir gün çöpçüler tarafından toplanmakta. Bu mahallelerde sık sık da elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Saydığım bu durumlar turistik ve iyi koşullara sahip apartman dairelerinde geçerli değil. Ülkede alışveriş merkezleri ise azımsanmayacak sayıda ve içerisinde fatura ödeme gibi birçok işlemin yapılabileceği büyük marketlerde yaygın. Adeta meyve cenneti olan ülkede sokaklarda karışık meyveler alınabilecek meyve barları var. Bazı yerlerde metro olmasına rağmen ulaşım genelde motor taksilerle sağlanıyor. Ayrıca araçlar da genelde eski model. Ülkenin dezavantajlarından biri de oldukça büyük ve sessiz sivrisinekler. Dominikler maalesef doğaya karşı bilinçli değiller ve plastik kullanımı çok fazla. Restoranlarda da genellikle plastik kullanılmakta ve insanlar bu plastikleri doğaya atıyor. 2018 yılında Dominik sahiline 30 ton plastik atık vurdu. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Dominik'te insanların kıyafetlerinde veya çantalarındaki etiketleri çıkarmadığını görebilirsiniz. Bu durum insanların kıyafetlerinin yeni olduğunu belirtmeyi sevmelerinden kaynaklanıyor. Beyzbol Dominik'in en önemli sporu. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncuları arasında yer alan Dominikli sporcular, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ligde en fazla sayıya sahip. Survivor Türkiye 2011'den beri Dominik'te çekiliyor. Dominik'in mutfağına bakarsak, yemeklerinde sıklıkla bakliyat, pirinç ve balık yer alıyor. En geleneksel yemeklerinden biri olan sansoko ve kahvaltıların vazgeçilmezi mango denemeniz gereken lezzetler arasında. Dominik'in muhteşem adalarını, Amerika'nın ilk sömürge başkenti olan Santo Domingo'yu ve birbirinden tatlı insanlarını kesinlikle görmelisiniz. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Dominik Cumhuriyeti hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.